Şu an karanlık bir mezarlıkta yürüdüğünüzü hayal edin. Gece yarısı. Etraf zifiri karanlık. Ama bazı mezarların toprağının altından soluk, yeşil bir ışık sızıyor. Bir hayalet hikayesi mi? Bir Hollywood filmi mi? Hayır. Bu New Jersey'de yaşanan bilimsel bir gerçek. Eğer oradaki bazı mezarlara Geiger sayacıyla yaklaşırsanız cihazın çıldırmış gibi öttüğünü duyarsınız. Çünkü o tabutların içinde yatan kadınların kemikleri ölümlerinden tam 100 yıl sonra bile hala radyasyon yayıyor. Hala parlıyorlar. Onlar tarihin en güzel, en şanslı görünen ama en lanetli kadınlarıydı. Onlara radyum kızları deniliyordu. Güzelleşmek için, para kazanmak için ve vatanseverlik için. Dudaklarına zehir sürdüler. Hem de gülümseyerek. Şirket patronları onları ışıltılı kızlar diye alkışlarken aslında her fırça darbesiyle kendi iç organlarını parçaladıklarını kimse söylemedi. Bugün size insanlık tarihinin en büyük iş cinayetini, bir elementin nasıl mucize ilaçtan seri katile dönüştüğünü anlatacağım. Hazırsanız ışıkları kapatın. Çünkü bu hikaye karanlıkta parlıyor. Hikayeyi anlamak için 1900'lerin başına dönmeliyiz. Marie ve Pierre Curie radyumu keşfettiklerinde dünya yerinden oynadı. Bu element büyüleyiciydi. Karanlıkta kendi kendine ışık saçıyordu. Saf enerjinin ta kendisiydi. Bilim insanları şaşkındı. Radyum tümörleri küçültüyorsa insanı da gençleştirebilir miydi? Ve radyum çılgınlığı başladı. O dönemde marketlerde neler satılıyordu biliyor musunuz? Radyumlu diş macunları. Dişlerinizi bembeyaz yapar ve parlatır. Radyumlu çikolatalar. Radyumlu yüz kremleri. Kırışıklıklara son. Hatta zenginler evlerindeki sebillere Raditor adı verilen radyumlu su tabletleri alıp içiyorlardı. Buna sıvı güneş ışığı diyorlardı. Eben Bayırs adında ünlü bir milyarder günde 3 şişe radyumlu su içiyordu. Kendimi 20 yaşında hissediyorum diyordu. Ta ki çenesi düşüp kafasında delikler açılana kadar. Ama toplum henüz bu tehlikeden habersizdi. Radyum sağlığın ve lüksün sembolüydü. İşte bu pembe rüya ortamında bir şirket kuruldu. US Radium Corporation. Yıl 1917. Amerika Birleşik Devletleri 1. Dünya Savaşı'na girer. Savaş demek askerlerin en karanlık siperde saati görmesi demektir. Şirket Andark isimli bir boya icat eder. İçinde radyum tozu olan bu boya saat kadranlarını karanlıkta görünür kılar. Bu saatleri boyamak için kimlere ihtiyaç vardır? İnce ellere, narin parmaklara, yani kadınlara. New Jersey'deki fabrikaya yüzlerce genç kız alınır. Grace Freyer, Molly Masia, Catherine Donohue. Bu kızlar fakir göçmen ailelerin çocuklarıydı. Bu iş onlar için lotoyu tutturmak gibiydi. O dönemin ortalama maaşının 3 katını kazanıyorlardı. Temiz, havalı bir stüdyoda çalışıyorlardı. Ve en önemlisi savaşan kahraman askerlerimiz için çalışıyoruz diyerek gurur duyuyorlardı. Ama işin en cazip yanı o sihirli tozdu. Fabrikada hava radyum tozuyla doluydu. Kızlar işten çıktıklarında saçları, kirpikleri, elbiseleri, hatta tenleri ışıl ışıl parlıyordu. Eve giderken sokak lambalarına ihtiyaç yoktu. Çünkü kendileri lambaydı. Halk onlara hayalet kızlar lakabını takmıştı. Bu bir statü sembolüydü. Kızlar bu durumu eğlenceye çevirmişti. Partilere gitmeden önce o zehirli boyayı bilerek dişlerine sürüyorlardı. Karanlıkta güldüklerinde dişleri parlasın diye. Sevgililerine mektup yazarken zarfın üzerine biraz radyum tozu serpiştiriyorlardı ki aşkları ışıldasın. Bilmiyorlardı. O ışıltı aslında kemiklerine işleyen ölümün imzasıydı. Peki bu zehir vücutlarına nasıl girdi? Sadece havadan mı? Hayır, şirketin onlara öğrettiği ve zorunlu kıldığı özel bir teknik vardı. Saat rakamları çok küçüktü. 1 milimetrelik alanları boyamaları gerekiyordu. Ustabaşılar kızlara şu emri verdi. Lip, dip, paint. Yani yala, batır, boya. Dudaklarınızla fırçayı sivriltin, boyaya batırın, boyayın. Chris Fryer sordu. Bu maddeyi yutuyoruz, zararlı mı? Patronlar güldü. Saçmalamayın kızlar. Doktorlar bunu ilaç niyetine veriyor. Yanaklarınıza renk gelir. Daha sağlıklı olursunuz. Oysa yalan söylüyorlardı. Büyük, kuyruklu bir yalan. Şirketin sahipleri ve laboratuvardaki erkek kimyagerler radyumla çalışırken kurşun önlükler giyiyordu. Maşalar kullanıyorlardı. Radyumun tehlikeli olduğunu biliyorlardı. Ama o gencecik kızlara, 18 yaşındaki çocuklara çalışın diyorlardı. Günde yüzlerce kez. Bu ihmal değildi. Bu karlılık uğruna işlenmiş planlı bir cinayetti. 1922 yılına gelindiğinde rüya kabusa dönmeye başladı. İlk kurban gruptaki en neşeli kızlardan biri olan
Molly Maggia'ydı. Önce sadece bir diş ağrısı sandı. Dişçiye gitti, dişini çektirdi ama yara kapanmadı. Yaranın içinden sürekli irin ve kan akıyordu. Yanındaki dişler de sallanmaya başladı. Onları da çektiler. Birkaç ay içinde Molly'nin ağzında neredeyse hiç diş kalmamıştı. Ağzı yaşayan bir çürümeye dönüşmüştü. Nefesi o kadar kötü kokuyordu ki ailesi bile odasına giremiyordu. Ve bir gün dişçisi muayene ederken hafifçe çene kemiğine dokundu. Ve Molly'nin alt çene kemiği yerinden koptu ve doktorun eline geldi. Kırılmadı, eridi. Kemik radyum yüzünden sünger gibi delik deşik olmuştu. Küle dönmüştü. Molly kısa süre sonra boğazındaki şah damarının parçalanması sonucu kendi kanında boğularak feci şekilde can verdi. Henüz 24 yaşındaydı. Peki ölüm raporuna ne yazdılar? Şirketin baskısıyla doktorlar frengi yazdı. O dönemde bu ahlaksız kadın hastalığı demekti. Şirket kızı öldürmekte kalmadı, bu kızlar ahlaksız hayatlar yaşadığı için ölüyor diyerek hatırasını da kirletti. Peki radyum neden özellikle çeneyi hedef aldı? Biyolojik olarak radyum kalsiyuma çok benzer. Kardeş gibidirler. Vücut radyumu aldığında onu kalsiyum sanar. Kemiklerim için yapı taşı geldi der. Ve o zehri alıp doğrudan kemiklerin içine yerleştirir. Radyum kemiğe bir kez yerleşti mi oradan asla çıkmaz. Ve içeriden dışarıya doğru bir makineli tüfek gibi sürekli alfa parçacıkları fırlatır. Çene kemiği vücuttaki en çok kullanılan kemik olduğu için radyum en çok oraya birikir. Radyum jağı denilen hastalık budur. Kızların sadece çeneleri değil, omurgaları da eridi. Grace Fryer'ın omurgası kendi vücut ağırlığını taşıyamaz hale geldiği için çelik bir korse giymek zorunda kaldı. Aynaya baktıklarında derilerinin altından iskeletlerinin parladığını görüyorlardı. Kızlar dava açmak istedi ama kimse inanmadı. Şirket yalan söylemez, siz hastasınız dediler. Kanıt lazımdı, kesin bir kanıt. Bunun için korkunç bir şey yapılması gerekiyordu. İlk ölen kızın Molly'nin mezarını açmak. 1927 yılında mahkeme emriyle Molly'nin mezarı açıldı. Babası başucunda ağlıyordu. Tabutun kapağı kaldırıldığında oradaki herkes donuk kaldı. Normalde 5 yıldır toprak altında olan bir bedenin çürümesi gerekirdi. Ama Molly'nin bedeni çürümemişti ve tabutun içinden yeşil, soluk bir ışık yükseliyordu. Kemiklerini laboratuvara götürüp temizlediklerinde ve bir fotoğraf filminin üzerine koyduklarında ne oldu biliyor musunuz? Kemiklerin yaydığı radyasyon filmi pozladı. Röntgen filminde kemiklerin üzerindeki tarih ve seri numaraları bile okunabiliyordu. Molly mezarından kalkmış ve katilini parmağıyla işaret etmişti. Grace Fryer ve arkadaşları Raymond Berry adında cesur bir avukatla şirkete dava açtı. Ama zamanları yoktu. Doktorlar birkaç ay ömrünüz kaldı diyordu. Şirket ise davayı sürekli erteliyordu. Stratejileri iğrençti. Mahkemeyi yeterince uzatırsak hepsi ölür ve dava düşer. 1928 yılında o meşhur duruşma günü. Grace ve arkadaşları mahkeme salonuna geldiklerinde jüri dehşete düştü. Yürüyemiyorlardı, konuşamıyorlardı. Yemin etmek için sağ ellerini kaldıracak güçleri bile yoktu. Ellerini kaldırmaları için başkaları yardım etti. Onlar yaşayan ölülerdi. Grace Fryer, "Neden şimdi dava açıyorsunuz, zaten öleceksiniz?" diye sorduklarında tarihe geçen şu cevabı verdi. "Benim için çok geç. Ama fabrikada hala o fırçaları yalayan o küçük kızlar için. Onlar yaşasın diye." Dava tüm dünyada manşet oldu. Şirket diz çöktü. Tazminat ödemeyi kabul ettiler. Ama bu para kızları kurtarmadı. Grace ve diğerleri davadan kısa bir süre sonra korkunç acılar içinde can verdi. Bu kızların ölümü boşa mıydı? Hayır. Onların acı çığlıkları bugün sizi koruyan yasaların temelidir. Amerika'daki iş güvenliği yasaları Radyum Kızları davası sayesinde kuruldu. Şirketin bu madde zararsız yalanı bu dava sayesinde bitti. Daha da ilginç bir detay var. Yıllar sonra 2. Dünya Savaşı sırasında Amerika atom bombasını yaparken bilim insanları plütonyum ve uranyumun insan vücuduna etkisini nereden öğrendi biliyor musunuz? Radyum kızlarının otopsi raporlarından. Roble Evans adlı bilim insanı kızların kemiklerini inceleyerek radyasyonun güvenli dozajını belirledi. Yani Los Alamos'ta çalışan binlerce bilim insanı kanser olmadıysa bunu Grace'e, Molly'e borçluydu. Onlar nükleer çağın istemsiz kahramanlarıydı. Bugün Grace, Molly ve diğerleri kurşunla kaplanmış tabutlarda yatıyorlar. Beton blokların altına gömüldüler. Eğer ki bir gün yolunuz New Jersey'ye düşerse ve mezarları ziyaret ederseniz yanınızda bir Geiger sayacı götürün. İbre hala sona vuracaktır. Çünkü radyumun yarılanma ömrü 1600 yıldır. Onlar hala parlıyor. Karanlığın içinde bize şu dersi vermek için ışık saçıyorlar. Bilim vicdansızların elinde bir silaha,
Kapitalizm ise denetimsiz kaldığında bir katile dönüşür. Huzur içinde uyuyun kızlar. Sizin ışığınız bizim karanlığımızı aydınlattı. Bu haftalıkta konumuzun sonuna geldik. Destekleriniz için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gelecek hafta yeni bir konuyla görüşmek üzere. Esen kalın.